Merhabalar, ben Huzeyfe. Looping'e hoş geldiniz. Burası benim oyun dünyasına dair içimden ne geliyorsa yapmak istediğim adres. Looping'i anlatmadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Evliyim, tam zamanlı bir işte çalışıyorum. 20 ile 30 yaş arasında bir yerlerdeyim. Gezmeyi, film izlemeyi, dizi izlemeyi, teknolojik gelişmeleri araştırmayı ve elbette oyun oynamayı seviyorum. 4 yaşından beri bilgisayar oyunlarıyla aşırı neşir oldum. Bugün adının bile zor hatırlandığı pek çok oyun zamanında elimin altından geçmiştir. Myst, Jackrabbit, Ignition, Cement, Wolfenstein, Midtown Madness, Disney Tarzan bunlardan bazıları. Yalan yok, liste hazırladım, ezberden değil okuyarak sayıyorum. Lisenin son dönemlerine kadar pek çok oyun oynadım ama üniversite sırasında ve üniversite sonrasında bir daha oyun oynayamadım. Hep çocukluk hevesi olarak içimde kaldı. Yıllar sonra en büyük destekçim olan eşimin de teşvikiyle bir bilgisayar aldım. Ekranın başına yeniden geçebildim. Artık her şey hazır. Şimdi sıra looplamakta. Looping isminden bahsedelim. Videoya başlarken gördüğünüz introyu tasarımdan iyi anlayan Abdülmelik Akrah abim hazırladı. Kendisi aynı zamanda çalıştığım yerde ofis arkadaşım. Suriyeli ve oldukça donanımlı biri. Ona bu projemden bahsettiğimde logoyu ve introyu hazırlayabileceğini söyledi. Fakat ortada isim bile yoktu. Bir gün konuştuğumuzda hadi logoyu söyle yapalım dedi. Önceden düşündüğüm Looping öylesine aklıma geldi. Tamam bunu yap dedim. Logo ne olsun dedi. Sonsuz işareti istedim. Birkaç deneme ve tabii ki beğenmemenin ardından ortaya bu gördüğünüz logo ve intro çıktı. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah, sağ olasın. Looping'de ne yapacağım? Kendini anlatmayı seven biri olarak bayağı uzun konuştum bence. Biraz da Looping'i anlatalım. Oyun oynayacağım ve kaydedip paylaşacağım. Aslında işin özeti bu. Amacım da oyun dünyasına dair eğlenceli ve öğretici içerikler yayınlayanlar arasında olmak. Ekranda gördüğünüz resimlerdeki oyunları oynamak istiyorum ama nostaljik oyunlara, bağımsız yapımlara da girişebilirim. Eski oyunların gameplay videolarını hazırlamak bence güzel olurdu. Görmek istediğiniz oyunları yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Haftada bir oyun videosu atmayı düşünüyorum. Bunlar hikayeli oyun olacak ve her hafta bir tanesini bitireceğim. Bölüm bölümde yayınlayacağım. Belki hepsini tek seferde de yüklerim. Ayrıca her oyunun arkasından hala istediğim öne çıkan anlar videosu hazırlamak da istiyorum. Bu videoyu daha çok maçların kısa özeti gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunlar ilerleyen süreçte değişebilir. Oyuna başlarken oyun hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Ne zaman çıktı, hangi firma yaptı, ne kadar beğenildi, hikayesine vesaire bilgiler. Videonun ilk dakikası bu inceleme bölümü olacak. Sonrasında ise oynanış ve yorum şeklinde ilerleyecek. Bunun dışında oyun haberleri de yapmak istiyorum. Bu konuda Enis Kirazoğlu inanılmaz takdir ederek izlediğim, örnek aldığım biri. Eğer onu takip ediyorsanız veya birkaç videosunu izlediyseniz ne demek istediğimi anlaşılmıştır. Oyun dünyasına dair konuşmak, bilgiler, tecrübeler aktarmak, başka oyun severlerle ortak bir iletişim kurmak herhalde bir oyun severin en çok looplayacağı şeylerdendir. Ben de bunu yapmak istiyorum. Bir diğer örnek aldığım ve izlemekten büyük keyif aldığım kişi de Volkan Oyun Kuvvetleri kanalı. Onun ekran kartı sistem toplamı öneri videolarından ilham alarak ben de benzer bir içerik hazırlayabilirim. Sadece oyun dünyasına değil, toplama sistemlere de oldukça ilgiliyim. Biraz bilgili olduğumu da söyleyebilirim ve bu konuda fikirlerimi paylaşmak çok hoşuma gider. Eğer talep edilirse böyle bir içerik de hazırlayabilirim. Looping'in kurulması aşamasında yaptıklarımı da aktarabilirim. YouTube'da ve genel olarak internette nasıl yapılır videoları oldukça yaygın aslında. Fakat ben farklı olarak adım adım neler yaptığımı, kimleri izlediğimi, yola çıkarken nelere sahip olduğumu, hayallerimi, araştırmalarımı da aktardığım videolar hazırlamak istiyorum. YouTube dersleri gibi düşünebilirsiniz. Eğer şu anki sıfır noktamdan daha üst basamaklara gelirsem bu videolar sayesinde ulaştığım noktaya nasıl ulaştığım canlı canlı görülecektir. Bu da benim ders videomdaki asıl amacım zaten. Çünkü bence en büyük eksik sıfır bilgiyle nasıl yapılacağının detayı yok. Her şey yüzeysel. Oysa ben daha kapsamlı yardımcı olmak istiyorum. Tabii bu planlarımı gerçekleştirirsem izleyici kitleme nasıl yansıyacak, benden bekleneni karşılayacak mıyım, ne kadar başarılı yapıp sunacağım veya YouTube bu yayın politikama ne kadar olumlu yaklaşıp önerilenlere düşürecek bunu bilmiyorum. Bir bilgi olarak kalsın, 2021'in YouTube'unda gaming kanalları için uygun görülen yayın modeli tek bir oyun üzerinden gitmek. Yani oynayacaksan bir oyun oyna ve onun her şeyini paylaş. İnsanlar senden bir şeyin uzmanlığını bekliyor gibi. Evet, YouTube'da birden fazla oyunu paylaşan kanallar da var ama 2021'de en iyisi tek bir oyun üzerinden gitmek gibi. Sahip olduğum ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Asus B450 anakartım var. 8 GB VRAM'e sahip RX 5500 ekran kartım ve Ryzen 5 3600 işlemcim var. 15 GB RAM ve 500 GB M.2 SSD'nin yanında birkaç farklı hard diskim, 650 Watt 80 Plus güç kaynağım ve Airacol Cylon 4F işlemci soğutucum var. 23.8 inç 144 Hz Philips marka monitör, mouse ve klavye, Trust marka mikrofonu da ekipmanlarım arasında. Ufak bir odadayım. Ses emecek bir kağıt veya resmim yok. Hoparlörüm yok. Monitörün sesinden alıyorum. Yeşil perdem yok. Olsa da onu kayda alabileceğim webcam'im yok. Bunların olmaması önemli değil. Kaydımı da OBS üzerinden yapıyorum çünkü internette bunu önermişler. Başlarken bunlarım var.
Neden yapıyorum'a gelecek olursak, oyun oynamak benim için hobi. Oynarken bunu neden kaydetmeyeyim ki diye düşündüm. Hem oynarken konuşmak, başkalarıyla paylaşmak, üstelik de aynı hissi paylaşanlarla yorumlamak bence güzel bir şey. Zaten yapacağım şeyi daha renkli hale getirmek neden istemeyeyim? Bu noktada en çok biricik eşim destek oldu ve beni teşvik etti. Onun katkıları hiç kimsenin bir desteğinden fazla olamaz. Sana da teşekkürler sevgili saygılı sayın güzel eşim. Looplandım. Acemiyim, hiçbir şey bilmiyorum. Oynarken ne anlatmalıyım, kimlere hitap edeceğim, ne kadar aralıklarla video paylaşmalıyım, sosyal medyada etkinliğim ne olmalı, hangi oyunlar oynamalıyım, nasıl kayıt alınır, nasıl yayın yapılır, ekipmanlarım ne olmalı, diğer gaming kanalları neler yapmış, nasıl başlamış ve şu an ne yapıyorlar, oyun videoları izleyenlerin ne tür beklentileri var, 2021'de oyun videoları hangi konumda, bu soruların listesi uzar gider ve ben hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Bu işin hayalini kurduğumda kelimenin tam manasıyla sıfırdım. Hiçbir şey bilmiyordum. YouTube'da oyun videoları çekenler ne gösteriyor, oyun nasıl kaydedilir, ne kadar konuşulur, haftada kaç video atılır, konseptin dışına çıkılır mı, algoritma işleyişine bilmiyordum. Halen daha video montaj işlerinden anlamıyorum, edit bilgim yok. Bazı şeyleri zaman içinde araştıra öğrenmeye başladım ama hala yolun çok başındayım. YouTube'da öğretici içerikleri izliyorum ki bir şeyler looplanayım. Kolay olmadığını biliyorum. Şu an çektiğim videodaki metni bile hazırladım. Tam 3 sayfa yazı yazdım. Resimleri tek tek seçip aynı çözünürlüğe getirdim. Edit yaptığım Camtasia'nın çökmesi nedeniyle 3 kez montajım çöpe gitti. 8 defa baştan sona sesimi kaydettim ve montajı içinde saatlerimi harcadım. Tüm bu acemiliğim ve bilgisizliğim nedeniyle oluşabilecek sorunlardan dolayı kusura bakmamanızı rica ediyorum. Herkesten biraz anlayış bekliyorum. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz diyen belediyeler gibi oldum. Bir parantez açmak istiyorum. Mükemmelliyetçi biri olmam nedeniyle şu tanıtım videosunu çekip atamadım ve paylaşımlarıma başlayamadım. Hatta kayıt almıyorum diye bir aydır oyun bile oynamıyorum. Yaklaşık 10 gündür şu an izlediğiniz videoda ne anlatsam diye plan yaptım. Şunları anlatırım diye. Yayınlandıktan sonra keşke şunu da ekleseydim diyeceğimi bile bile en ince ayrıntısına kadar düşünmek için 10 gündür plan yapıyorum. İzlediğiniz bu görüntü mükemmele yakın bile değil. Bu yüzden mükemmelliyetçi kafa yapısından kurtulmaya çalıştım. Hiçbir şeyin eksik olmadığı, her şeyin tam istediğim gibi olduğu bir şey yapamayacağıma ikna olmalıydım. Ne olursa olsun bir an önce başlamalıydım. Sonuçta ortaya bu çıktı. Başarılı olacağıma, çok sevilip çok izleneceğime dair hiçbir iddiam yok. Cem Karaca'nın da dediği gibi bindik bir alamete. Bakalım ne olur, zaman gösterecek. Bu videoyu niye hazırladığıma gelecek olursak her videoda parça parça anlatmaktansa tek seferde kendimi özetlemek istedim. Bilgilendirme amaçlı ve tamamen keyfi bir şey. Bir de tarihe not düşmek tabii ki. Eğer nasip olur da yıllarca devam edebilirsem geri dönüp baktığımda vay be demeliyim. Burada başlamışım ve ne kadar acemiymişim. Tabii eğer kendimi geliştirebilirsem. Son olarak Looping'e hoş geldiniz. Beğenebilir, her türlü bilgi, eleştiri, öneri ve soru için yorum yapabilirsiniz. Ne görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Abone olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyor. Her türlü öneriye açık olduğumun altını çizmek istiyorum. Looplayın, looplayalım. İlk videom olduğu için epey özenmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kaliteli ve neşeli vakit geçirmeniz dileğiyle keyifli seyirler, iyi looplar.